Düşmanımın düşmanı dostumdur. Uluslararası ilişkilerde çok işleyen bir tabir biliyorsunuz. Çin'le Rusya evet birbirlerinin düşmanı değiller. Ama birbirini çok ben can ciğer dost olduklarını düşünmüyorum. Hatta Rusya'nın birçok alanda Çin'den rahatsızlığı var. Özellikle bu Arktik coğrafyası üzerindeki mücadele. Yani Çin sadece Asya'da değil Avrupa'da da büyük güç olmak istiyor. Avrupa ekonomisinde, Avrupa üretiminde söz sahibi olmak istiyor ki enerji krizinin getirmiş olduğu Batı Avrupa Yarımadası'ndaki üretim krizi biliyorsun Çin'i özellikle otomotiv sektöründe bayağı bir uzun atlama diyeceğimiz bayağı bir seviye atlattı ve ekonomisinde ciddi bir can suyu olduğunu söylemek gerekiyor. Hocam Xi Jinping'le Putin'in görüşmesi vardı. Xi Jinping Moskova'ya gitmişti. Nedir detayları? Biliyorsunuz Ukrayna Savaşı başladığında özellikle Ukrayna Savaşı öncesi bir Pekin Olimpiyatları vardı. Ve bu Pekin Olimpiyatları arifesinde Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya geldiler ve bir anlaşma yaptılar. Bir buğday anlaşması yaptılar. Ve bir savaş ortamı oluşursa eğer ve bu savaşın ne zaman biteceğini tahmin edemezsek, şimdi amiyane söylüyorum bunu, bir mealen söylüyorum. Sen benimle misin? Mesajını verdi Çin'e. Ben sana enerji vereceğim. Sen benden buğday alacaksın. Ben sana bunu normal fiyattan daha düşüğü de vereceğim. Ama sen beni ekonomik olarak desteklemeyi sürdürecek misin? Ve Çin de şöyle bir cevap verdi ona mealen yine. Evet ben seni desteklemeye devam edeceğim. Çünkü sen benim düşmanımla, ticari düşmanımla savaşıyorsun aslında bu bölgede. Ama ben senden alacağım ucuz ham madde ve ticari materyaller üzerinden de daha çok kar yapacağım, daha çok para kazanacağım. Aslında bu Çin'in yine çıkarcı politikasının, o para politikasının da bir parçası olarak görmek lazım. Bir de tabii Gülsüm Hanım şöyle bir durum da var. Biliyorsunuz Atlantikçiler ve Avrasyacılar dediğimiz aslında bölgesel siyasette değerlendirmemiz gereken Büyük Orta Doğu Projesi, BOP. Büyük Avrasya Projesi, BAP. BAP'la BOP'un yeni dünya üzerinde bir küresel rekabet mücadelesi var. Ve işte bu kimi zaman Ukrayna'da, kimi zaman Güney Çin Denizi'nde, kimi zaman Arktik coğrafyasında, kimi zaman Afrika'da. Şimdi bu son görüşme aslında o zafer günü kutlamasında Xi Jinping'le bir araya gelmesi Avrasya Kutbu'nun derinleştiğini karşımıza çıkarıyor. Avrasya Kutbu. Şimdi bir kalpgah meselesi var biliyorsunuz. Büyük Avrasyacıların ortaya koyduğu ki bizim de bu anlamda milli Avrasyacı anlayışımız var. Bir de Rusların Alexander Dugin'i biliyorsunuz. Neo-Avrasyacı olarak ortaya koyduğu bir Avrasya vizyonu var. Ve Avrasya vizyonu dahilinde Alexander Dugin şunu söyler. Dünyada 5 merkezin bir araya gelmesi gerekir. Bunlardan biri Moskova, ikincisi Tokyo, üçüncüsü Berlin, dördüncüsü Ankara, beşincisi de Tahran. Pekin demedim farkındaysanız. Şimdi bu bilerek söylenmiş bir şey, unutulmuş bir başkent değil. Avrasya vizyonuna karşı aslında Pekin'in çok da Avrasyacı vizyonuna uyum sağlamayacağını biliyor. Çünkü Pekin'in o yayılmacı siyasetinin Avrasya zihniyetine zarar vereceğini de biliyor. Bir anda Çin siyasetine hakim olma ihtimali de var bunda, bu siyaset anlayışı içerisinde. Dolayısıyla iki liderin özellikle Vladimir Putin ile Xi Jinping'in imzalamış olduğu stratejik ortaklık anlaşması aslında Batı merkezli uluslararası düzene karşı bir Avrasya Kutbu inşasını bizim için tam olarak karşımıza koyuyor. Diğer taraftan biliyorsunuz Çin'in çok ciddi çalışmalar yaptığı bir Silikon Vadisi var. Ve bu Silikon Vadisi'ndeki teknolojik üstünlüğü, teknolojik gelişimi, tabii bunun yanında geleneksel olarak hep konuştuğumuz ekonomik gücüyle beraber Rusya'nın enerji, askeri ve nükleer gücünün birleşmesi suretiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğindeki o yapısal bloğa da bir meydan okuyuş olarak bunu değerlendirebiliriz. Yani şu mesaj aslında Amerika Birleşik Devletleri ve ortaklarına veriliyor. Amerika'nın tek taraflı hegemonyasına karşıyız ve biz Asya, Pasifik, Doğu Avrupa'da yeni bir güvenlik mekanizması oluşturacağız ve buradaki krizlerin bize sirayet etmesine müsaade etmeyeceğiz diyor. Diğer taraftan biliyorsunuz Çin'in Avrupa'ya yönelik de bir açılım politikası var. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bir önceki başbakan biliyorsunuz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ki Ukrayna Savaşı devam ederken arka arkaya Pekin'e gittiler. Orada anlaşmaları imzaladılar. Ve ben o zaman şunu söyledim. Zaten siz Çin'in burada Rusya ile olan işbirliğine hiçbir şey diyemiyorsunuz. Bir de ayrıyeten Ukrayna Savaşı, Tayvan Savaşı'nın kostümlü provası demiştim. Ve Xi Jinping görüyor ki ben buraya Ukrayna'da Tayvan'da bir o harekat yaparsam siz hiçbir şey zaten bana yapamayacaksınız. Ben o harekatı zaten neticelendiririm. Onun için kolumu kaldırmama bile gerek yok diyerek aslında psikolojik üstünlüğü de ortaya koymuş oldu. Bir de
Çin sadece Asya'da değil Avrupa'da da büyük güç olmak istiyor. Avrupa ekonomisinde, Avrupa üretiminde söz sahibi olmak istiyor ki enerji krizinin getirmiş olduğu Batı Avrupa Yarımadası'ndaki üretim krizi biliyorsun Çin'i özellikle otomotiv sektöründe bayağı bir uzun atlama diyeceğimiz bayağı bir seviye atlattı ve ekonomisinde ciddi bir can suyu olduğunu söylemek gerekiyor. Bir de Gülsüm Hanım, enerji jeopolitiği dahilinde değerlendirmemiz gerekirse Çin-Rusya enerji ekseninin de bu anlamda güçlendiğini görüyoruz. Ama burada bir sıkıntı var Rusya açısından. Rusya'nın Çin'e olan bağımlılığı da artıyor Gülsüm Hanım. Önceden biliyorsunuz Çin sonuç enerjiye bağımlı bir ülke ama Rusya'dan tedarik ettiği enerjiyi savaş sebebiyle o bağımlılığı karşı tarafa yükleyerek aslında yine burada kendisine bir çıkar sağladığını, enerji güvenliği bakımından Çin'in çıkar sağladığını görüyoruz Gülsüm Hanım. Bir de tabii ki bu Türkistan bölgesindeki enerji yolları ve kaynakları üzerinde de bunun etki yaratacağını söylememiz lazım. Bilhassa Kazakistan ve Türkmenistan gibi ülkeler Çin ve Rusya denklemine daha fazla entegre olmak isteyeceklerdir. Yani küresel güneye karşı burada ortak bir mesaj var aslında. Alternatif bir güç merkezi oluşturuyoruz ve bu anlamda da BRICS gibi platformların etkinliğinin artması ve dolar hegemonyasına karşı da bir belki de ortak para birimin ortaya çıkmasıyla beraber dolarizasyonu sonlara getirecek bir anlaşma olabilir. Tabii işte hipersonik silahlar, yapay zeka ve siber alandaki işbirliği ortamları da tartışılıyor biliyorsunuz Çin ile Rusya arasında. Yani sadece bu işi imaj olarak değerlendirmemek lazım. Bunun ciddi bir altyapı hazırlığını söylememiz gerekiyor. Yani son olarak eğer değerlendirmek gerekirse bunun siyasi olarak bir Avrasya kutbunun oluştuğunu söyleyebiliriz. Ama Çin ile Rusya'nın ortak üretim modeli kapsamında da dünya ekonomikasına da bir Amerika açısından darbe indirecek ama belki dünyaya daha farklı fırsatlar sunabilecek bir ekonomik ring alanında oluşuyor diyebiliriz. Hocam şimdi Rusya ve Çin ikisi de yaptırımlara maruz kalmış ülkeler yani. Bu durum peki onları bir ortaklığa itiyor mu? Tabii şimdi işte düşmanımın düşmanı dostumdur. Uluslararası ilişkilerde çok işleyen bir tabir biliyorsunuz. Şimdi Çin ile Rusya evet birbirlerinin düşmanı değiller. Ama birbirinin çok ben can ciğer dost olduklarını düşünmüyorum. Hatta Rusya'nın birçok alanda Çin'den rahatsızlığı var. Özellikle bu Arktik coğrafyası üzerindeki mücadele, yani kutupların İpek yolu olarak siz de yine bunu konuşmuştuk. Şimdi Rusya oraya Rus denizi demek istiyor. Ama Çin de diyor ki hayır, benim de burada çıkarlarım var. Ben de burada pay sahibi olmak istiyorum diyor. Çünkü yeni İpek yolu kapsamında yine bana muhtaçsınız demeye getiriyor. Bir de şöyle bir durum var, biliyorsunuz dünyanın en büyük kara ülkesi Rusya. Ve Rusya'nın Sibirya'da çok devasa toprakları var. Hatta insanların yaşamadığı binlerce dönüm arazi var orada belki de. Çin Rusya'ya sınır olduğu bölgelerden yani nasıl diyeyim ben size, böyle köylerini kuzeye doğru genişletmek suretiyle aslında bir işgal politikası gidiyor. Yani Rusya'nın çok önemli bir toprak parçasında bugün Çin yeni köyler inşa ediyor. Yani kendi insanını o bölgeye istila ettiriyor. Hani istilacı Çin diyoruz ya, sadece bunu parasal anlamda söylemiyorum. İnsan gücü olarak da Çin istilacı bir ülke. Nüfusun ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Bundan da sonuçta çok rahatsız Rusya. Ama şu anki mevcut durum, özellikle Ukrayna Savaşı sebebiyle Rusya'nın ciddi yaptırımlar altına girmesi ama çökmemesi, Çin'in her ne kadar yaptırım altında olsa da ama kendi ekonomik gücünü bu anlamda çıkarlar bağlamında konuşulabilir ülke olma zorunluluğunu karşı tarafa kabul ettirmesi, bu da bir başarıdır. Ve işte bu baharat yolu dediğimiz yeni IMEC projesi ve Kuşak Yol projesi, yeni İpek Yolu projesi, iki yol üzerinden bir rekabet, bir bilek güreşi, bir çarpışma var. İşte dedim ya, BOP ve BAP, Büyük Avrasya Projesi mi, Büyük Orta Doğu Projesi mi? Hatta bunun genişletilmiş versiyonuyla beraber Afro-Avrasya Projesi mi, yoksa genişletilmiş Orta Doğu Projesi dediğimiz Afrika için olacak proje mi? Ama neresi çıkıyor yine karşımıza Gülsüm Hanım? Anadolu jeopolitiği. İşte Anadolu jeopolitiğini çözmeden, Anadolu jeopolitiğini kilidini kırmadan onlar istediklerini yapamayacaklar. Ama bu bizim teslimiyet anlamında değil bizim için. Bizim çıkarlarımız noktasında iki projede Türkiye'yi nereye oturtmak istiyor veya Türkiye hangi sandalyeye oturmak istiyorsa o sandalyede oturacaktır. Taraflar da bunun aslında çok da farkında. Hocam son olarak şunu sorayım. Şimdi iki ülkenin ordularını kıyasladığımızda hangisi öne çıkıyor? Mesela diyelim ki karşı karşıya geldiler. Hangisi galip gelir? Şimdi bir kere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2 üyesinden bahsediyoruz ve 5 daimi üyeden bahsediyoruz. 2 tanesinden bahsediyoruz. Onların tabii savaş durumuna geçmesi %1 bile ihtimal olsa ihtimaldir. Ama dünya için bir felaket bile bir felakettir. Ve Çin'in elinde biliyorsunuz çok önemli bir asker gücü var. Hani piyade gücü çok yüksek. Tam rakamını hatırlamıyorum, yanlış söylemek istemem. Ama bir de Çin bir yerde fark yaratıyor Rusya'ya ve Amerika'ya karşı. Çin artık bir deniz gücü oluyor. Çin denizcileşiyor.
Bugün Çin her sene neredeyse, hatta yılı doldurmadan bir savaş gemisini denize indiriyor. Ve Çin donanma gücüne yeni uçak gemileri katmaya başladı. Hazır artık projelerin resmen tersanelerde artık montajlandığını görmekteyiz bu anlamda. Çin hava kuvvetlerinde büyük bir çığır atladı. İşte hava, kara, deniz teorilerinden bahsediyoruz. Hava hakimiyeti, deniz hakimiyeti. Hatta uzay çalışmalarında bile biliyorsunuz Çin büyük çalışmalar ilerletti. Rusya bu anlamda eli kolu bağlı mı kaldı? Hayır. Rusya da bu anlamda çok yatırımlar yaptı. Özellikle Arktik coğrafyasına yeni limanlar inşa etti. Oraya kendi donanma gücünü yerleştirdi. Ama tabii Rusya nükleer bir güç bir de. Şimdi iki nükleer gücün bu anlamda savaş pozisyonuna geçmesi, düğmeye basması kendileri açısından ve dünya açısından bir felaket. Ama birbirlerine karşı caydırıcılık oluşturacak kadar masaya o imkanlarını vurabilirler mi, onu kullanabilirler mi diye sorsanız ben bunu çok kullanacaklarını zannetmiyorum. Ben ekonomi üzerinden daha çok rekabet oluşacağını ama enerji meselesi bence her şeyden değerli ve Güney Çin denizinde eğer Rusya Çin'e göz yumarsa en azından Çin'in oradaki yapılanmasına ve Güney Çin Denizi diyorlar ya oraya işte biraz sarı deniz, bizim denizimiz. Mare Nostrum diyor İtalyanların tabiriyle Mussolini'nin. Onlar da belki de Arktik'te veya Baltık'ta Çin'in Rusya'ya destek verebileceği. Gör beni göreyim seni. Bunu Rusya bize söyledi biliyorsunuz bize karşı da. Kırım bizim için Kıbrıs kadar önemli dedi. Sizin için Kıbrıs neyse güneyde, bizim için kuzeyde de Kırım öyledir. Siz Kırım'ı Rus toprağı olarak tanıyın, biz de Kıbrıs'ı bir Türk toprağı olarak tanımak için adım atalım demişti Alexander Dugin. Dolayısıyla ben bunu barter diplomasi, takas diploması olarak adlandırmıştım. Bizim tabirimiz halk dilinde al gülüm ver gülüm. Eğer al gülüm ver gülüm olursa çıkarlar doğrultusunda devletlerin çok da savaş yöneleceğini düşünmüyorum.